Bir hukuki hakların programından merhaba. Bir önceki programımda manevi tazminat nedir ve nasıl hesaplanır konusuna değinmiştim. Bu programda da maddi tazminat davası hükümlerini genel hatlarıyla ele alacağım. Öncelikle tazminatın ne olduğunun tarafımızdan bilinmesi gerekir. Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedeldir. Yani zararların giderilmesi amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal bir değer veya edimdir. Maddi tazminat ise bir haksız fiil nedeni ile hukuk kurallarına aykırı bir şekilde kişinin mal varlığında meydana gelen zararın tazmin biçimidir. Haksız fiilinden dolayı sorumluluğun doğabilmesi için zararın meydana gelmesi tek başına yeterli değildir. Ayrıca haksız fiili işleyen kişinin zararın meydana gelmesinde kusuru ve fiil ile zarar arasında da nedensellik bağının olması gerekmektedir. Türk Borçlar Kanunu 49. maddesi, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür der. Madde hükmünden anlaşılacağı üzere kusurlu ve hukuka aykırı bir davranışla bir başkasına zarar veren kişi bu zararı gidermekle sorumludur. Kanunun aynı maddesine göre zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de bu zararı gidermekle yükümlüdür. Haksız fiilden dolayı sorumluluğun doğabilmesi için haksız fiili işleyen kişinin kusurlu olması gerekir. Bu genel bir kuraldır. Fakat kanun koyucu bazı durumlarda fiili işleyenin kusuru olmasa bile sorumlu olabileceğini düzenlemiştir. Bunlardan ilki hakkaniyet sorumluluğudur. Yani hakkaniyetin gerektirdiği durumlarda ayırt etme gücünden yoksun kişilerin de verdikleri zararlardan sorumlu tutulabilme durumudur. Bilindiği üzere ayırt etme gücüne sahip olmayan kişi, fiil ehliyeti bulunmadığından işlediği haksız fiil dolayısıyla kusurlu değildir. Ancak böyle bir kişinin ekonomik durumu zarar görenin ekonomik durumundan daha iyi ise, kusursuz olarak işlediği fiil neticesinde meydana gelen zararı tazmin etmekle yükümlü olabilecektir. İkincisi, adam çalıştıranın sorumluluğudur. Yani adam çalıştıran, çalışanın kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Bu ne demek oluyor? Somut bir örnek ile açıklar isek, bir inşaat firmasında çalışan işçi, inşaatta çalışırken elindeki kalası yoldan geçen vatandaşın kafasına düşürsün. Bu durumda sadece işçinin sorumluluğu yoktur. İşverenin de sorumluluğu vardır. Yani tazminat davamızı işverene karşı açabiliriz. Üçüncüsü, hayvan bulunduranın sorumluluğudur. Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Diyelim beslediğiniz ve sizin denetiminizdeki bir köpeğin komşuyu ısırması ya da komşunun bahçesine zarar vermesi durumunda köpeğin sahibi olarak siz zararı tazmin etmek zorundasınız. Dördüncüsü, yapı malikinin sorumluluğudur. Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Bu durumu da bir örnekle somutlaştırırsak, diyelim ki bir binanın duvarı yıkıldı
ve karşı binaya hasar verdi. Bu durumda yıkılan binanın malikleri bu hasardan sorumlu tutulur. Beşincisi tehlike sorumluluğudur. Bir işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden faaliyetinden zarar doğduğu takdirde bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur. Bunu da bir örnekle somutlaştıralım. Bir fabrikanın zehirli atığı sebebiyle tarlalardaki ürünler zayi olsun. Bu durumda fabrikanın işleteni bu zarardan sorumlu tutulur. Peki tazminat davalarında hangi giderlerinizin tazminini talep edebilirsiniz? Ölüm halinde talep edilebilecek giderler nelerdir? Sırasıyla belirtelim. Birincisi cenaze giderleri, ikincisi ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar. Üçüncü olarak da ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar talep edilebilir. Peki bedensel zarar durumunda talep edebileceğimiz giderler nelerdir? Sırasıyla birincisi tedavi giderleri, ikincisi kazanç kaybı, üçüncüsü çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, dördüncü ve son olarak da ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplardır. Peki hakim tazminat miktarını neye göre belirler? Hakim tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın amacı kişinin uğradığı zararı gidermek olup, hükmedilen tazminat miktarı ile kişinin zenginleşmesi sağlanamaz. Peki tazminat miktarının indirilmesine neler sebep olabilir? Birincisi zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş olabilir. İkincisi zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş olabilir. Hakim bu durumda tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. Ayrıca zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, yani tazminatı ödeyecek olan tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hakim tazminatı indirebilir. Peki özel tazminat davalarından bağımsız olarak tazminat davaları hangi mahkemede açılır? İlk olarak genel yetkili mahkeme, davalı kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi'dir. İkinci seçenek de haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de dava açabilirsiniz. Peki tazminat davalarını açmak için bir süre belirtilmiş midir? Yine özel tazminat hükümleri ayrık olmak kaydıyla tazminat istemi zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yıl içinde yapılmalıdır. Ancak tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zaman aşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu ceza zaman aşımı süresi uygulanır. Bu ne demektir? Açıklayalım. Yani suç işlenmiş ve ceza kanununda o suça ilişkin zaman aşımı 10 yıldan fazla ise, tazminat davası açma süresi de fazla olan ceza zaman aşımına tabidir. Programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın, adalet ile kalın.